halkına kalkınma ve sanayileşmeyi vaat edip, bu yolda milyonlarca insanın açlıktan ölümüne sebep olan kaç ülke vardır acaba? Bazılarına göre ilginç, bazılarına göre mide bulandırıcı, bazılarına göre de oldukça normal gelen, sürüngen, böcek, fare gibi canlıların yenmesi, keyfi nedenlere değil, aksine trajik nedenlere bağlıdır. 1949 yılına kadar Çin, büyük ölçüde tarıma dayalı bir ekonomiye sahipti. Çin Devlet Başkanı Mao Zedong yönetime gelince, Çin'i fakir bir toplumdan dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerinden birisi haline getirmek istedi. Bu nedenle, Büyük İleri Atılım, adını verdiği, milyonlarca insanın canını sebep olacak sanayileşme odaklı programı başlattı. O dönemler, Çin nüfusunun yaklaşık %80'li kırsal alanda yaşıyordu. Yeni hükümet sanayileşmeyi hızlandırmak için ilk olarak bu insanların topraklarını elinden aldı. Daha sonra onları fabrikalarda çalışmaları için görevlendirdi. Bu dönemde Mao, tarım mahsullerini korumak için haşerelere karşı bir savaş başlattı. Başlattığı uygulamanın sonradan çok büyük bir felakete yol açacağını öngöremeyen Mao, düşman olarak canlı ve haşereler listesi yayınladı ve bu listede serçe de vardı. Tüm halk tam bir seferberlik ruhuyla ülkedeki serçeleri öldürmeye başladı. Serçelerin soyları neredeyse tükenme noktasına geldi. Artık bir tehdit kalmadığına göre tahıl üretiminin daha fazla olacağını düşünüyorlardı. Fakat neden oldukları yıkımdan tamamen habersizlerdi. Serçeleri yok ederek mahsule zarar veren hayvanların doğal düşmanı kalmadığından bitkilerde toplanan böcek sürüsü çoğalmaya başladı. Bütün tarlaları talan eden çekirge fırtınaları oluşmaya başladı. Bu yetmezmiş gibi bir de ülkenin güneyi kuraklık ile, kuzeyi ise sel felaketleriyle savaşıyordu. Mahsuller hızla yok olmaya devam ediyordu. Kalkınma planıyla beklenen büyük atılım tam bir felaketle sonuçlanmıştı. Çok geçmeden hükümet, insanlara kendilerini hayatta tutabilmek için yiyecek sağlayamayacağını ve halka kendi başının çaresine bakması gerektiğini duyurdu. İnsanlar tekrar kırsal bölgelere taşınmaya ve kendilerini hayatta tutmak için ot, ağaç yaprakları, ağaç kabuğu, çamur, çakıl ve hatta ölü akrabalarının etini bile yemeye başladılar. Bir ailede biri öldüğü zaman, başkalarının ölülerine ortak olmasından korkan aile bireyleri bunu gizli tutuyorlardı. Artık asıl önemli olan hayatta kalmaktı. Nasıl kalındığının hiçbir önemi yoktu. Bu felaket sonunda yaklaşık 40 milyon insan hayatını kaybetti. Artık insanlar hayatta kalabilecek yiyecek bulamıyordu. Yiyecek için birbirlerini öldürüyor, yiyecek stoklarının korunması ve çalınmaması için hükümet çok sert önlemler alıyordu. İnsanlar şehri terk etmek zorunda kalıyordu. Kırsal alanlarda da yiyecek yoktu ve insanlar böcekleri yemeye başladılar. Fare, yılan dahil her türlü yaban hayvanını yemek zorunda kaldılar. Yıllar geçtikçe vahşi hayvanları yeme uygulaması devam etti ve bu uygulama bugün de Çin'in bazı bölgelerinde hayvan pazarlarında devam etmektedir. Bu hayvan pazarları ve yemek alışkanlığı bir zorunluluktan doğdu ve Çin kültürünün bir parçası oldu. Çin'de yer alan tuhaf inançlardan birisi de hayvanın yenilen organı neresiyse insan vücudunda da aynı organa iyi geleceğidir. Örneğin beyin yemek beyne, göz yemek göze iyi gelir gibi.